Değerli hanımlar, hoş geldiniz kanalıma. Bugün harika bir projeyle karşınızdayım. Bu gördüğünüz Bluetooth'lu kulaklık için çok güzel bir kese ördüm. İki tane motiften oluşan güzel kesemizin nasıl yapıldığını biraz sonra göreceğiz. Bu kulaklıklar üretildiğinden beri gerçekten çok kullanılıyor. Ben de sık sık kullanıyorum. Ve çantamızın içi her zaman çok dağınık olduğundan dolayı elimizi çantamıza atınca böyle karıştırıp kulaklığımızı bulmaya çalışıyoruz. Şimdi ben bu güzel keseyi ördüm ve çantamın sapına takıyorum. Kulaklığımı aramak zorunda kalmıyorum. Böyle bir hediye çocuklarınızın ve torunlarınızın gerçekten çok hoşuna gider. Gördüğünüz gibi çantamın sapına takıyorum. İsterseniz dışarıya, isterseniz de içeriye doğru sallandırabilirsiniz bu güzel kesemizi. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Tığım 1 numara 1.9 milim. 2 numarayla da örebilirsiniz. Ben bu proje için patik iplerini kullandım. Renk patik ipleri çok güzel ve motiflerde patik ipi gerçekten çok tok duruyor ve güzel bir kalınlık sağlıyor. Motifimize başlamak için 5 tane zincir oluşturuyorum toplamda ve 5 zincirimi birleştirip güzel bir yuva oluşturuyorum. Artan ipimi arkaya doğru bir tur çevirip oluşturduğum yuvarlağın içini 12 tane trabzanla dolduracağım şimdi. İpim siyah olduğu için biraz görmesi zor oluyor şu an. 12 tane trabzanımı tamamlayıp geliyorum. Ve arkadaşlar ilk yuvamızı oluştururken 3 zincirle yukarı çıkmıştık. Oraya birleştiriyorum kaydırma yöntemiyle ve ipimi kesiyorum. Başlangıç aşamasındaki ipimi de içine gizlemiştim trabzanları yaparken. Onu da kesiyorum güzelce. Evet, şimdi ikinci rengime geçeyim. İkinci renge geçerken zincir yöntemiyle bir tanecik yuva oluşturacağız hemen. Yani bir zincir çekeceğiz oraya. Ve ilk yuvarlağımızın herhangi bir yerinden örmeye başlıyorum. Buraya 3 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine her zaman doluyorum. İşlemimiz hep trabzanlı olduğu için araya 2 zincir çektim ve aşağıdaki trabzanların aralarına denk gelecek şekilde bir tane trabzan yaptım ama kapatmadım. İkinciyi de yaptım ve hepsini beraber kapattım. Araya 2 zincir çektim. Tekrar trabzanların arasından bir tane trabzan yapıp kapatmadım. İkinci trabzanımı da yapıp hepsini beraber kapatıyorum. Yaprak gibi bir görüntü oluşuyor. Bu şekilde trabzanlar hepsi beraber kapanınca. Evet, bu sıramızı bu şekilde tamamlayacağız. 2 trabzan yapıp hepsini beraber kapatacağız. İki zincir çekip bu sırayı tamamlıyorum ve kapatıp kaydırma yöntemiyle ipimi kesiyorum. Şimdi üçüncü rengimize geçiyoruz. Yine bir tane zincirle ipimi tığıma bağladım ve bir ilmek oluşturdum. Şimdi 3 zincirle yukarıya doğru çıkıyorum. Bu sırada artan iplerimi de böyle gizleyerek her boşluğa 4 tane trabzan yapıyorum. Aralara zincir vesaire çekmiyorum. Hiç zincir çekmeden araya diğer boşluğa geçtim ve 4 trabzan buraya yapıyorum tekrardan. Her boşluğa 4 trabzan. Bu sıramızı da böyle tamamlıyoruz. Yine kaydırma yöntemiyle
birleştireceğiz ve ipimizi koparacağız. Şimdi diğer renge geçiyorum. Yine motifimizin herhangi bir yerinden sabitliyorum ve 3 zincirle yukarıya çıkıyorum. Bu sırada aynı yere 2 tane batacağım ilk başlangıçta. 2 trabzan olmuş oldu burada. Sonra 3 tane tek trabzan yapıyorum. Bir tane çift, 1 2 3 tane de tek yaptım. Yine çift yapacağım şimdi. Hep aralarda tek trabzan, dördüncüye gelince çift trabzan. Evet hanımlar, ilk başta çift yapmıştım, sonra 3 tane tek, sonra çift, sonra 3 tane tek ve çift olarak bu sırayı tamamladım. Kaydırma yöntemiyle yine birleştiriyorum. Bu sırada ipimizi koparmıyoruz. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum ve yükseliyorum yukarıya doğru. Şu an yuvarlak motifimizi kare şekline getirmek için bir tane trabzan yaptım. İkinci trabzanımı yaptım ve üçüncü trabzanımı yaptım. İlk baştaki 3 zincir birinci trabzan olmuş oluyor. Sonra tığımın üzerine doladım ve bir tane çakma sık iğne, tekrardan bir tane daha çakma sık iğne yaptım. Toplamda 5 tane oldu. Şimdi 6 tane normal sık iğne yapıyorum. Altı tane normal sık iğneden sonra yine tığımın üzerine dolayıp 2 tane çakma sık iğne, 3 tane de trabzan yapıyorum. Şu anda motifimin, yuvarlak motifimin düz olarak bir tane kenarını yapmış durumdayım. Ve 2 tane zincir çekiyorum. Tekrar bitirdiğim trabzanın dibine batıyorum. 3 tane trabzan yapıyorum buraya yine. Şimdi 2 tane çakma sık iğne yapıp 6 tane de normal sık iğne yaparak ilerleyeceğim. Evet, 2 çakma sık iğnemi yaptım. İkinci kenar için, motifimizin ikinci kenarı için şu an örmeye devam ediyorum. Altı sık iğneden sonra yine tığımın üzerine dolayıp 2 tane çakma sık iğne ve 3 tane de trabzan yapıyorum. İkinci köşesine geldim şimdi motifimin. Buraya yine 2 zincir çekiyorum ve bitirdiğim trabzanın dibine batıyorum. Motifimin iki kenarı tamam. Diğer kenarlarını da yapıp kare şekline getirdim. Karenizin daha keskin durmasını istiyorsanız köşelerde 3 zincir 4 zincir çekebilirsiniz. Şimdi bir zincir çektim ve tığımın üzerine dolayıp hepsini beraber çekerek burada tam köşeye oluşturmuş oldum. Şimdi diğer motifimi elime alıyorum ve iki motifimi birbirine birleştireceğim. Önce tığımın üzerine dolamadan bir kaydırma işlemi yapıyorum ve şimdi zincirlerden, köşedeki zincirlerden batarak 2 tane sık iğne yapıyorum. Motifimizin yüzü yüzüne, tersi tersine bakacak şekilde birleştiriyorum. Tam
trabzanın tepesinden gördüğünüz bu başak şeklinden birleştiriyorum. Hepsi birbirine karşılık geliyor zaten, sayıları aynı olduğu için. Birleştirme sırasında kaydırma yöntemini kullanıyorum. Tığımın üzerine hiç dolamadan böyle başak kısımlarından batıp ipimi tığıma dolayıp çekiyorum. İsterseniz oyalı bir şekilde de birleştirebilirsiniz bu kısmı. Ya da tığla yapmak zor gelirse iğneyle de yapabilirsiniz. Evet, kenarımız bitirdikten sonra zincirli kısmın, yani köşedeki zincirlerin de içine kaç tane yapacağımı şimdi göstereceğim. Evet, kenarımız bitti. Şimdi bu köşedeki zincirli kısmın içine aynı şekilde 3 tane sık iğne yapıyorum. Evet, şimdi yine birleştirmeye devam ediyorum. Bu birleştirme şekli çok zevkli. Hep karşılıklı geldiği için trabzanların üzerindeki başak yerleri çok zevkli oluyor gerçekten. Evet değerli hanımlar, şimdi bu iki tane motifimizin üç kenarını birleştiriyorum ve böyle cep gibi oluyor. Şimdi birleştirdiğim üçüncü kenarın köşedeki zincir kısmına kadar gelmiştim. Oraya da iki tane yapıyorum ve ağız kısmını dolanacağız. Ağız kısmını dolanırken hem ilik kısmını hem de ip kısmını yapacağız aynı anda. Buraya bir tane zincir çekip hemen sol taraftaki köşe zincirimin içine iki tane sık iğne yapıyorum ve örmeye başlıyorum sola doğru. Tam motifin ortasına gelince 6 tane zincir çekiyorum. 2 tane atlayıp sabitliyorum ve tekrar sık iğne yapmaya devam ediyorum. Köşeye geldikten sonra yine boşluk zincirimin içine 2 tane sık iğne yapıp az önce birleştirdiğim kenar kısmına da batıyorum bir kez ve yine sola doğru köşedeki zincirimin içine 2 tane sık iğne yapıyorum. Burada da yine motifin ortasını bulup zincir kısmını oluşturacağız. Zincir kısmını oluştururken normal bir zincir çekmeyeceğim. Bir püf noktası göstereceğim arkadaşlar. Şimdi videoyu yavaşlatabilirsiniz isterseniz. Bakın, en son çektiğim sık iğnenin dibindeki yerden girip hemen ipimi çekiyorum ve bir tane zincir oluşturuyorum. Bakın, oluşturduğum zincirin içinden geçip tekrar ilmeğimi çift çift çekiyorum. Bu yöntem çanta sapı yaparken de kalın iplerle güzel oluyor. Bakın, hem şık hem de düzgün görünüyor. 15 santim ya da 18 santim zincir çekebilirsiniz. Uzun ya da kısa olması size bağlı. Ancak ördüğümüz bu motifin içinden geçebilecek şekilde olması gerekiyor. Kesemiz bu zincirin içinden geçebilmeli yani. Zincirim buruk olmasın diye şöyle düzeltip aynı yönde kapatacağım şimdi. Tığımda 2 tane ilmek kaldı en son.
Hemen başlangıçtaki yere geri dönüyorum. Zincirimin başlangıç yerine ve hiç ara vermeden oraya sabitliyorum. Hepsini bir çekiyorum. Şimdi sık iğne yaparak kenara kadar gideceğim. En son zincirimin içine 2 tane sık iğne yapıyorum köşedeki zincirin içine ve kenar birleştirme yerimizle birleştiriyorum orayı. Evet. Şimdi bir tane zincir çekip iyice sıkılaştırıyorum. Bakın çok tatlı bir kese oldu. İpimi kesiyorum. Ve bu ipimi motifimin yani kesemin ters kısmına sabitleyip orada kaybedeceğim bu ipimi. Güzelce sabitleyip sökülmemesini sağlayacağım. İsterseniz bu kestiğimiz yerleri çakmakla yakabilirsiniz. Çünkü patik ipi çakmakla yakınca yapışıyor güzelce. Evet değerli hanımlar, kesemiz bitti. Kesemizi sadece kulaklık koymak için değil, demir paralarımızı veya başka minik eşyalarımızı da koymak için kullanabiliriz. Şimdi arkadaşlar çakmağımı elime aldım ve patik ipi tüylü bir ip olduğu için ben bu tüyleri güzelce yakarak yok ettim ve muntazam bir görüntü elde ettim. Dokunuşu çok güzel oluyor, böyle muntazam oluyor. Elinizi yakmamaya dikkat edin lütfen. Evet, kesemi tamamlamış bulunuyorum. Bu çakmakla yakma işlemi de bittikten sonra. Evet sevgili hanımlar, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bu fikrim hoşunuza gitmiştir. Ve videomu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.